geliyor. Wow. Amerika'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihi 1840'lara dayanan Alman kasabası Frederiksburg'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve eğlenceli bir video olacak. Alman kasabasındayız. Alman kültürüyle Amerikan kültürünün birleştiği yerdeyiz. Ve öyle 30-40 yıl, 50 yıl değil, tarihi yaklaşık 1840'lara dayanıyor. Size az konuştuğum, etrafı çok gösterdiğim, daha doğrusu çok konuştuğum ama kendimi az gösterdiğim bir video olacak bu video. Hazırsanız güzel bir videoya başlıyoruz. Almanlar buraya ilk olarak 1846 yılında geliyorlar. Ve Almanya'daki büyük ekonomik krizden dolayı Amerika'daki Alman Göçmenleri Koruma Cemiyeti Almanlara belirli yerler, lokasyonlar veriyor. Aslında burası ana lokasyonlardan biri değil fakat buraya da Almanlar geliyor. Buraya Frederiksburg adının verilmesinin en büyük sebeplerinden biri de Prusya Prensi'nin adını onurlandırmak için buraya Frederiksburg adını veriyorlar. Anlayacağınız gibi çok Alman bir isim. İlk başlarda buraya çok fazla değil, yaklaşık 600-700 Alman geliyor ve 2 yıl sonra buranın nüfusu yaklaşık 1200 oluyor. Ve daha çok gelecek olan Almanlar için de burada tahıl ve bakliyat biriktirmeye başlıyorlar. Ve bunları biriktirirken de bunlar için yerler yapmaları lazım. Yavaş yavaş yerleşim yerleri, bunları korumak için küçük küçük storage'lar, barınaklar yapıyorlar. Ve 1850 yılından sonra buranın yerlileri, Kızılderilileri olan Comanche adında grupla birlikte oturup bir anlaşma imzalamak durumunda kaldılar. Çünkü onlar burada yaşayan yerlilerdi ve oturup birlikte şöyle bir anlaşmaya vardılar. Ben bu arada size etrafı gösteriyorum. Burada bir nehir var ve bu nehirin etrafındaki toprakları Kızılderililere vermek kaydıyla ve istedikleri zaman bu yapılacak olan Frederiksburg şehrine girip çıkmaları kaydıyla burada rahatlıkla yaşayabileceklerini, güvenle yaşayabilecekleri şekilde bir anlaşma imzaladılar. Ve bu anlaşmayı da imzalamak için oturup birlikte pipet çektiler. Kızılderililerin sözü gibi bir şey bu, imzası. Ve Kızılderililere şöyle bir şey söylediler. Siz hiçbir şekilde merak etmeyin. Yarın öbür gün aç kalırsanız biz size hiçbir şekilde aç bırakmayacağız. Size çok iyi bakacağız. Size tahıl vereceğiz. Buğday vereceğiz. Siz de bize bunun karşılığında yanlış hatırlamıyorsam ayının yağı, postunun altındaki yağ gibi bir şey, et ve bir şey daha söylemişlerdi. Para yerine bunları takas edeceğiz ama biz sizi hiçbir şekilde aç bırakmayacağız. Yarın öbür gün bir sorun olursa size bakacağız diye bir anlaşma yaptılar ve birlikte çok mutlu bir şekilde yaşadılar. Şöyle biraz mağazayı gezelim. Burada Alman bıçakları var. Gördüğünüz gibi her şey Almanca. Kitaplar da Alman. İngilizce yazan neredeyse hiçbir şey yok. Burası çok eski. Alt katı restoran, üst katı böyle mağaza şeklinde bir yer. Evet, mağazayı gördünüz. Mağaza küçük ve Alman ürünlerinin bulunduğu bir yerdi. Ben şimdi size biraz yürüyerek buradaki yapıları göstereceğim ve o arada sohbet edeceğim. Bahsetmiştim size, Kızılderililerle bir anlaşma yaptılar ve burada rahatça yaşadılar. Uzun yıllar boyunca hala yaşıyorlar, hiçbir sorunsuz. Hatta şöyle bir şey var, buraya Amerikan hükümeti, o zamanki hükümet tabii devlet, güvenlik görevlisi verdi. Fakat o kadar burada güvenlik görevlisine ihtiyaç yoktu ki 1-2 yıl sonra hepsini geri gönderdiler. Çünkü ihtiyaç duyulmadı. Buraya yerleşir yerleşmez yaklaşık 1850'lerin başlarında Austin'den Frederiksburg'a hemen bir yol yapıldı. Buraya ilk elektrik 1898 yılında geldi ve ilk demiryolu da 1910'ların başında çekildi. Ve burası bölge için gerçekten çok önemli, çok büyük bir ekonomi. Burada mum, demir,
metal, mobilya, bal, reçel, bu tarz şeyler tamamen burada çok önemli bir şekilde hem eyaletin hem de buradaki çevredeki, etrafındaki şehirlerin ihtiyacını karşılıyor. O yüzden Frederiksburg'daki yaşayan insanlar Alman disiplinini buraya taşımışlar ve Almanya'daki gibi üretimi durmadan sürdürüyorlar. Ben size şöyle biraz binaları, yapıları göstereyim. Yapıların hepsi eskiden kalma, çok eski ve korumaya çalışıyorlar oldukça. Çünkü son yıllarda burası inanılmaz popülerliği arttı ve bu yüzden eski yapıyı olabildiğince korumaya çalışıyorlar. Bu gördüğünüz her yer oldukça eski. Ben size şöyle birazcık sessiz kalıp it's okay, etrafı gösteriyorum. Bakar mısınız ne kadar eski? Şu bina 1897 yılından kalma, karşıda gördüğünüz Şam'da okuyamıyorum ama 1897. Mağazalara bakın ne kadar eski. Buraya aslında gelmemin sebeplerinden bir tanesi de Almanlar biliyorsunuz dinlerine çok önem veren insanlar ve burada dine çok önem verdikleri için Christmas burada çok güzel yaşanıyor. Işıklandırmalar, Christmas'a olan verilen değer burada ayrı. O yüzden buradaki Christmas light'ları, Christmas ışıklarını size göstereceğim. Hatta biraz önce geldim, arabayı park ettim. Çalışan birisi dedi ki akşam kalacak mısın? Christmas ışıklarını mutlaka görün dedi eşinizle. Biz de şimdi havayı karartıp size bir de Christmas ışıklarını göstereceğim. O yüzden burada biraz dolaşacağız. Dolaşırken size etrafı göstereceğim. Bazen anlatacağım, bazen susacağım. Umarım eğleneceğiniz bir video olur. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu eski tarihi bina Chase Bankası. Ama ne kadar eski bakar mısınız? İnanılmaz. How are you, man? Good, how are you? Did you film me? No, no. No, okay. Yeah. Şöyle etrafı gösteriyorum. Çok güzel ya. Ve buradaki herkes bildiğiniz böyle yerlilerin hepsi tam Alman. Sarışın, uzun boylu, bayağı iri yapılı insanlar. Mağazalar. Çok eski, inanılmaz ve yapıyı olabildiğince korumuşlar gerçekten de. Videoyu acayip trollüyorlar. Şöyle size biraz karşı caddeyi göstereyim. Oo, nice. Burada mesela 100 yıl önce burada çıkan gazete bile Almancaydı, İngilizce değildi. Yani sadece Almanların yaşadığı bir yer olduğu için çıkan gazete bile Almancaydı, öyle düşünün. Ve burada söylediğim gibi dinlerine o kadar önem veriyorlar ki ilk zamanlarda kiliseyi kilise olarak, okul olarak ve toplantı yeri olarak kullanıyorlardı. Şimdi görürsem size göstereceğim. İnanılmaz eski bir kilise var burada. Dediğim gibi o yüzden biz de burada bugün Christmas ışıklarını size göstermeye geldik. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum açıkçası. Kasaba burası mesela ana sokak, Main Street diye geçiyor. Çok uzun bir sokak ve buranın arkasında, bizim arkamızda böyle evler, yerlerin yaşadığı evler devam ediyor. Ama burası Main Street, böyle alabildiğine gidiyor. Arkasında da çok restoran var. Ara sokaklarda da çok restoran var. Ama hepsini çekersem video 2 saat sürer. O yüzden ben size olabildiğince ana caddeyi çekmeye çalışıyorum. Umarım güzel şeyler yakalarız.
Burası Austin'e yaklaşık 2 saat uzaklıkta. Bizim evden 160 kilometre. Ve kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Buraya gelirken etrafta çok güzel şarap bağları var. Her birinde durup şarap tadımı yapabilirsiniz. Farklı farklı markalar var. Ve burası özellikle Fredericksburg hem bölge için hem de ülke için çok önemli şarap bağlarına sahip. Burada bir sürü var. Madencilik var, demir var. Tarım çok büyük. Ve özellikle şarap ülkenin ihtiyacının bayağı bir kısmını buradan karşılıyor diyebilirim. O yüzden buraya gelirken mesela zaman ayırın kendinize ve etrafı geze geze gelmenizi tavsiye ederim. Christmas ışıkları şurada olacak. Gördüğünüz gibi downtown'un merkezi, tam merkezi burası. Akşam Christmas için buralar ışıklandırılacak ve güzel olacağını umuyorum. Burası da şehrin ilk kurulduğu zamanlardan beri olan courthouse, yani mahkeme merkezi burası. Yanındaki binanın ne olduğunu bilmiyorum ama onu da öğrenince sizlere söyleyeceğim. Bir de buranın şöyle bir özelliği var. Fredericksburg mesela New York tarafından Kaliforniya tarafına doğru gidiyorsunuz, doğudan batıya. İnsanlar burada durak noktası yapıyorlar. Buraya geliyorlar, burada duruyorlar, dinleniyorlar, güzel Alman birası içiyorlar, Alman yemeklerini yiyorlar, bir kültürel değişim yaşıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Düşünün, Christmas zamanındayız ve hava hala inanılmaz sıcak. Bakmayın bunu giydiğime. Çünkü ceplerim dolu, mikrofonlar var ceplerimde. Yoksa tişörtü çıkartacağım. Şimdi size göstereceğim. Çocuklar şortla dolaşıyor. Gördüğünüz gibi küçüklük şortla geziyor. Kızlar, genç kızlar, büyükler, herkes şortla geziyor. İnanılmaz. Geldik Christmas zamanı ama burada hava soğumak bilmiyor ve ben de bunun için çok mutluyum. Şöyle size etrafı göstereyim biraz. Şurada büyük bir ağaç var. Arkasında güzel bir yapı daha var ama onları akşam ışıklandırınca göstereceğim size. Ve burada ayrıca ilk nüfus sayımı 1930 yılında yapılıyor. Yaklaşık 2100 kişi yaşıyordu 1930 yılında burada. En son 2013 yılında da 10.000 kişi yaşıyor. Şu andaki aktif popülasyonu bilmiyorum. Aşağıda size yazarım onu da. Fakat 2013 yılında 10.000 kişi varmış. Şu anda 10.000 kişiden oldukça fazla. Yolda sadece gelirken gördüklerimden size bunu söyleyebilirim. Güzel bir kahvaltı yeri var. Breakfast Lunch diye. Öğle yemeği ve kahvaltı yeri var. Kapanmış. Burada mekanlar benim bildiğim kadarıyla 6'da kapanıyor. Ondan sonra herkes ya içmeye gidiyor ya da evine gidiyor. Şimdi bir Christmas market gezelim. Görüyor musunuz? Her şey Almanca. Altında Willkommen. Evet, bu Christmas marketi bir gezelim. Burada güzel, değerli taşlardan kolyeler, küpeler var. Bunlar gümüş. Öyle güzel. Size söylemiştim burada mobilyacılık çok iyi diye. Ve yine aynı şekilde ev eşyaları, tepsiler, ekmek tahtaları var. Güzel böyle çerçeveli resimler var. Good. How are you? Look at your fun camera. Yeah. I'm vlogging for my YouTube. Really? Yeah. All right. Well, have fun. Thank you. I hope you feature us on your YouTube. I will for sure. Okay. Yes. Thank you. Have fun. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Çok güzel ışıklar var. Herkes o kadar kibar ki. Böyle güzel eşyalar var.
Bu şekilde bir sürü mağaza var yan yana. Hepsi Christmas market. Ve gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Fiyatları da kesinlikle pahalı değil. Bakar mısınız cam işleri ne kadar güzel. Düşünsenize bundan yaklaşık neredeyse 200 yıl önce burada hiçbir şey yoktu. Geldiler. Gördüğünüz gibi bu kasabayı yaptılar ve bu Kızılderililerle, buranın yerlileriyle huzur içinde yıllarca yaşadılar. Hiçbir şekilde sorun olmadı. Hiçbir aralarında problem olmadı. Birbirlerine, geleneklerine, göreneklerine saygı duyarak yaşadılar. Ve mesela o zamanlarda 1850 yıllarında buraya Almanlar gelirken Amerikan hükümeti dedi ki siz buraya gelin, biz size burada regülasyonlarımızdan bağımsız, rahat edeceğiniz, huzur içinde yaşayacağınız bir alan vereceğiz. Kendinize burada yerleşim alanı yaratabileceksiniz dediler. Ve onlar da buraya gelip burada uzun yıllar huzur içinde hala kendi kültürlerini, gelenek göreneklerini sürdürerek rahatlıkla yaşıyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Alman pasaportları yok, yani çift vatandaşlıkları yok. Çünkü memleketlerini terk ettiler, buraya geldiler ve burada şu anda yaşıyorlar. Tamamen Amerikalılar ama Alman görünümlü Amerikalılar. Herkes iri yapılı, böyle büyük Alman, böyle sarışın Almanlar. Erkekleri de kadınları da. Güzel bir yer, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim. Aslında en güzel zaman bu zaman diye söylediler. Yani Christmas buraya gelmek için çok doğru ve çok güzel bir zamanmış. Biz de bugün otururken evde gelelim mi dedik ve bir anda kafamıza böyle bir fikir geldi. Hemen atladık geldik. Ben de sizler için çekmek istedim. Burada aynı zamanda Pasifik Savaşı'na ait bir müze var. Amerika'nın en büyük ailelerinden biri Limit ailesinin burada bayağı 100 yıllık bir oteli falan var. Ve o oteli 100 yıllık falan otel. Ve o oteli şu anda Pasifik Savaşı Müzesi'ne çevirdiler. Savaş kalıntıları, savaşa ait bilgiler, savaşla ilgili ne varsa aklınıza gelebilecek şu anda müze halinde burada. Gelip o Pasifik Savaşı Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Oldukça tarihsel bir kasaba aslında burası. Bakmayın kasaba dediğime, bayağı büyük. Ben başı var sonu yok. Daha ilerisi çok gidiyor ama ileriye ne kadar gideriz bilmiyorum. Yürümeye devam ediyoruz. Havayı karartıyoruz. Çünkü size ışıkları göstermek istiyorum. Işıkları gösterdikten sonra bir 160 kilometre daha eve gideceğiz. Siz o arada şunu yapabilirsiniz mesela. Kanalıma abone olup, videoyu beğenip, aşağıda görmek istediğiniz tarzda videolar varsa da yorumlara belirtebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Böyle bir nokta bile koysanız benim için çok önemli. Ama emeklere teşekkür ederseniz de başımın üstünde yeri var. Yürümeye devam ediyoruz. Güneş battıkça havada bir tık soğudu. Ama millet hala şortla geziyor. Bu herhalde onların ters akan Alman kanından geliyor. Deli Alman kanından geliyor. Üşümüyorlar. Ama ben şu anda hafiften bir üşümeye başladım. İyi ki bunu almışım üstüme. Gördüğünüz gibi caddedeki bütün binalar hala eski yapısını koruyor. Ben şimdi birazdan telefonuma geçeceğim. Bunu bırakıp telefondan çekmeye devam edeceğim. Orada daha detaylı şekilde görürsünüz. Burada güzel bir restoran var. Gelip Alman birası eşliğinde güzel bir yemek yiyebileceğiniz bir yer var. Bu ana caddenin arka sokaklarına doğru gidiyor. Burada yerleşim yerleri başlıyor. Ama benim size videonun ortasında söylediğim bir kilise vardı. Buranın ilk yerleşim yerlerinden. Çünkü Almanlar dinlerine çok önem veriyorlar. Burası toplantı merkezi olarak kullanılıyordu. İlk başlarda, ilk geldiklerinde okul olarak kullanılıyordu. Hem de kilise olarak kullanılıyordu. Şu anda içine giremiyorsun. Fakat ben size bu şekilde bir yapıyı göstermek istedim. Çok güzel gerçekten ve buram buram da tarih kokuyor. Kiliseye girdik fakat ibadet vardı ve kimseye ibadetine saygısızlık yapmamak için hiçbir şekilde kamerayı açıp çekme şeyinde bulunmadım. O yüzden baktık biraz içeriye, ağzına kadar doluydu. Böyle kocaman, gördüğünüz kiliseyi, boş yer yok hiçbir şekilde.
Arka tarafta ayakta kalan insanlar bile vardı. Çekmedik, gördük. İçi çok güzeldi yalnız. Bayağı eski olduğu belliydi. Güzeldi. Şimdi ışıklandırmaya doğru devam ediyoruz. Burası benim de ilk defa geldiğim bir yer ama son olmayacak bir yer. Buraya Oktoberfest'e geleceğim seneye kesinlikle. Biraların havada uçuştuğu zamanda. O zaman daha güzel içerikler çıkar diye düşünüyorum. Şimdi telefonuma geçeceğim, yakın çekim yapacağım. Bu eski yapıları size biraz da telefonla göstereceğim. Şurası itfaiye merkezi, itfaiye istasyonu. Burası da belediye binası. Burada evlenme işleri vesaire vesaire nüfusla alakalı işlerini hallediyorsun. Hemen şehir merkezinin tam göbeğinde burada. Böyle yol devam ediyor. Gün batımı çok güzel. Evimiz yakın. Biz tekrar evimize döneceğiz ama buraya gelirken mutlaka etrafındaki otellere bakın. O kadar güzel oteller var ki inanılmaz. Sadece otelde kalmak için gelebilirsiniz. Planlarken ona göre planlayın. Önce gelin. Otelinizi, planınızı, her şeyinizi yapın. Ondan sonra buraya gelin. Tavsiye ederim mutlaka. Burada yazana göre Christmas ağacından önce Almanların Christmas ağacı buymuş. Yaklaşık 4 dakika kaldı. 4 dakika sonra ışıklandırma gösterisi başlayacak. Ben de merak ediyorum nasıl bir gösteri olacak. Sizler için çekeceğim. Geliyor. Wow. Çok güzel. Mükemmel. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var ve herkes resim çekiliyor şu anda. Beklediğimize değdi. Güzel bir ışıklandırma. Şimdi arka taraflarda bir şeyler var. Onları görmeye gideceğiz. Ben size ışıkların içinden geçerken biraz daha göstereceğim. Texas'a geldiğinizde bu Christmas ruhunu yaşamak isterseniz burada ice skate de yapabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi o gündüz yürüdüğümüz caddeden tekrar geri yürüyoruz. Işıklar harika. Bütün mağazalar güzel güzel ışıklarını asmışlar. Ve bayağı kalabalık. Ama turistik. Daha hiç kimse evlerine ya da otellerine gitmedi. Tam tersi herkes şimdi geziyor. En kalabalık zamanı şu anda. 1800'lerde burası Limitz ailesine ait bir oteldi. Ve şu anda tarihi bir yapı olarak Ulusal Pasifik Savaşı Müzesi olarak geçiyor. Tam downtown'un göbeğinde, geldiğinizde mutlaka burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu Oldest Brew Pub'da yemek yemeye geldik. Masamız da hazır. Güzel bir yemek yiyelim bakalım. Gördüğünüz gibi burası restoranın arkası. Burada oturup biralarınızı tokuşturuyorsunuz. Burada oyun oynayacak yerler de var ve içerisi bu şekilde. Müzik var. Çok içeri girmiyorum. Şurada bira üretim yerleri var. Biz de şurada oturuyoruz. Eşim orada. Sipariş vereceğiz ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Ben Alman sandviçi söyledim. Şöyle, adı Ruben sandviç. Tatlı patates kızartması, turşu ve tavuk sosisli çorba. Eşim de bozmamak için salata söyledim. Ve bir de Alman birası deniyoruz. Afiyet olsun. Bir tanesini yedim bile yanlışlıkla videoya çekmeden önce. Bayağı güzeldi. Hamileler izlemesin lütfen. Sonra kötü hissediyorum. Güzelce yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Arabaya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Size şunu söyleyeceğim. Burası bir Alman kasabası. Evet, ama burada şu anda tabii ki de tamamı Almanlardan oluşmuyor. Meksikalısı var, Amerikalısı var, Almanı var, Avrupalısı var, İskandinavı var. Her türlü yerden insan var. Ve
Burada jenerasyondan jenerasyona 1846'dan beri, buraya geldiklerinden beri babadan oğula geçen işletmeler var. İnanılmaz tarihi yerler var. Mutlaka gelip görmenizi isterim. Oldukça eğlenceli, oldukça sıcak kanlı bir yer. Hiçbir şekilde güvenlikle alakalı bir sorun ya da herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli, inanılmaz güzel bir kasaba. Mutlaka tavsiye ediyorum. Oktoberfest'e geleceğim seneye buraya kesinlikle. Kalabalık geleceğim ve video çekeceğim. Eminim çok güzeldir. Yavaş yavaş arabamıza doğru gidiyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bile, nokta bile bıraksanız benim için çok önemli. Videoları beğenirseniz ve görmek istediğiniz tarzda videoları da aşağıda belirtirseniz çok mutlu olurum. Belirtirseniz hava çok soğuk, üşüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Frederiksburg'dan herkese selamlar. Danke schön. Hoşçakalın. Görüşürüz.